Herkese merhaba. Bu videoda size ilk videomda atladığım ve önemli olduğunu düşündüğüm birkaç meseleden bahsetmek istiyorum. Yöntem ikna ve telkin metodu. Bunu nasıl uyguladığımdan bir önceki videomda bahsetmiştim. Arkadaşlar, İzzet Gülü'nün söylediklerini uygulayabilmek için özellikle normalleştirmek çok önemli. Ve bunu uygulamak çok basit değil. Bunun farkındayım. Bunu nasıl yapabiliriz peki? Eğer kafanıza takılan konular ve durumlar varsa, belirli sorunlarınız varsa bunları öncelikle gerçekçi bir şekilde düşünerek masaya yatırın ve zaman içinde göreceksiniz ki birçok şey aslında takmaya değer mevzular değil. Başta kolay olmayacak. En başta beyin buna bir direnecek. Her seferinde telkin yaparak ve normalleştirerek bunu aşabilirsiniz. Normalleştirebilmek müthiş bir özgürlük. Bu bir merdiven gibi basamak basamak çıkmamız gerekiyor. Bir diğer konu, panik atak sırasında İzzet Hoca'nın kitabında yazan bir cümleyi uygulamıştım. Atak anında veya atak yokken kendi kendimize şarkılar uydurmamızı ve söylememizi tavsiye etmişti kitabında. Ben bunu birkaç kere uyguladım. Normalde yaptığım telkinden çok daha etkili olduğunu gördüm. Çünkü o anda uydurduğum şarkı ve türkümsü bir şarkı ki ben türkü dinlemeyen bir insanım. Gülmeye başlamıştım. Benim için çözüm olmuştu aslında. Kesinlikle kurtulmak için, sorununuzun geçmesi için, panik ataksa panik atak, anksiyete ise anksiyete veya takıntı hiç fark etmez. Bunlardan kurtulmak için yapmayın bu yöntemi arkadaşlar. Tamamen olayın mantığını anlamak için, mantığını anladıktan sonra hatalı algılarınızı değiştirmek için, yerine yenisini koymak için bence bu yöntemleri yapın. Ben öyle yapmaya başladığımda meyvesini aldım. Ben de bir dönem içimden şey diyordum. Ya bu sefer gerçekten bir problem varsa, etkili değilse bu yöntem gibi şüphelerim oluyordu. Bu zaten telkini azalttığım dönemlerde oluyordu ve bir sonuç almalıyım beklentisiyle baktığım zaman oluyordu. Sabır çok önemli, geçecek. Ancak geçsin diye yapmayacaksınız. Olayın mantığını anladıktan sonra istemeseniz de geçecek. Bir de beyni tek seçeneğe mahkum etmemek çok önemli. Değişime kapalı insanlar, illa bu olmalı şeklinde bakan insanlar bu kısımda zorlanıyorlar. Olabilir, ilgilenmiyorum cümleleriyle yapabilirsiniz. Kendi telkin şablonunuzu oluşturabilirsiniz. İzzet Hoca'nın kitaplarında zaten var bu şablonlar. Ayrıca siz de oluşturabilirsiniz. Özellikle gün içinde sistematik bir şekilde okumanız veya aklınızdan tekrar etmeniz çok önemli. Bu telkin şablonunu okurken kararlı bir şekilde okuyun. Bir de atak anlarında mutlaka ilk başta gülümseyin. İzzet Hoca da zaten bunun önemini vurguluyor birçok yerde. Videoları izlerken gerçekten oturup ders gibi ciddiyetle izlemek gerekiyor. Ben şu anda her gün bir video izliyorum. Canlı tanık videolarını da izlemeye çalışıyorum. Çünkü canlı tanıkları dinledikçe ikna olma süreciniz hızlanıyor. Kendi canlı tanık videomu da artık izlemeye başladım. Benim için de telkin etkisi oluyor. Güzel oldu. Siz de sürecinizi anlatan videolar çekebilirsiniz. Artık kanal açmak, video çekip yüklemek oldukça basit konular. Günü planlamanın bu süreçte çok faydasını gördüm. Bu plana mümkün olduğunca uymaya çalışıyorum. Tabii ki uyamadığım zamanlar da oluyor. Olabilir diyorum buna da. Olabilir demeyi alışkanlık haline getirelim. Ölümden başka hiçbir şeyin önemi yok. Her şey de olabilir. Komik içerikli videolar, diziler, filmler izleyebilirsiniz. İzzet Gülü'nün bazı videoları bana inanılmaz komik geliyor bu arada. Mimikleri, jestleri, el hareketleri çok komik geliyor ve çok gülüyorum ve ben biraz da hızlandırarak izlediğim için daha da komik oluyor. Bazen böyle el hareketleri birbirine karışıyor falan. Çok eğlenceli oluyor. Bir şeylere gülüp geçebilmeyi öğrenmemiz lazım. Her şeyi çok ciddiye almamak gerekiyor. Ben İzzet Hocam'la tanıştıktan sonra ne kadar takip ettiğim psikolog, psikiyatrist, psikoloji sayfaları, yani psikolojinin P'sini paylaşan herkesi takipten çıktım arkadaşlar. Siz de bence bu şekilde ilerleyin. Başka hiç kimseye ihtiyacımız yok. Ve ilk aylar bence çok kritik bunun için. Şu anda hali hazırda terapi alıyorsanız mümkünse bırakın. Ben bıraktım. İnanılmaz rahat ettim. Çünkü sadece İzzet Güllü'ye maruz kalmak istedim. İzzet Güllü ile tanıştıktan hemen sonra terapiyi bırakmadım. Bu biraz daha devam etti. Bu konuya zaten sonraki videolarda değineceğim. Tansiyon konusu. Eğer sık sık tansiyon ölçme isteğiniz oluyorsa ki bende oluyordu. Bu istekle savaşmaya çalışmayın. Siz ölçesiniz varsa gidin tansiyonunuzu ölçün ama doğru bir şekilde ölçün. Yani doğru bir pozisyonda tansiyonunuzu ölçün. Bununla savaşmayın. Çünkü savaştıkça aklınıza daha çok tansiyon gelecek. Bunu bu süreçte normal görün. Ataklarınız azalacağı için ister istemez tansiyon ölçme isteğiniz de azalacak. Yine bu süreçlerde yemek yemekte zorlanma olabilir. Uyku problemleri olabilir. Bunları da yine çok fazla kafanıza takmayın.
bakmayın arkadaşlar. Bu süreci normal işleyişi gibi görmeye çalışın. Yiyemiyorsanız zorlamayın. Uyuyamıyorsanız zorlamayın. Olabilir deyin. Bu süreçte tabii ki de normal deyin. Bunu sürekli diye inanın ki bunlar da geçecek. Zaten açlıktan ölecek halim yok. Yani illaki yiyeceğim. İllaki bir yerde dayanamayacağım ve bir lokma ağzıma atacağım veya illaki bir yerde uyuyacağım. Bunları ne zaman olursa olsun kafanıza lütfen takmayın. Beyin bir şekilde uyur, sizi uyutur. Ne yapar eder? Uyutur. Yemek yemek de aynı şekilde. Tansiyon ölçmek keza. Bunlar benim yaşadığım durumlar. Şu anda ilk aklıma gelenler. Çünkü bunlar çok sık yaşanıyor. Yorumlarda da okuyorum. Bu video şimdilik bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Değerli vaktinizi ayırdığınız için. Görüşmek üzere, sevgiler.